Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere yeni alınan balıkların başlıca ölüm sebebi olan balık aşılamadan bahsedeceğim. Pek çok hobici yeni aldığı balıkların birkaç gün geçmeden öldüğünü, aslında balıkların sağlıklı olduğunu söylerler. Yine pek çok hobici yeni alınan balıkların yeni ortamlarına alışması için yapılması gereken hazırlığın farkında değildir. İşte bu videomuzda sizlere yeni aldığımız balıkların kendi akvaryumumuza nasıl alıştırılacağını uygulamalı olarak göstereceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Ayrıca yorumlara şehrinizde yazmayı unutmayın. Son olarak da bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi geçen videomuzda 2 minik izleyicimize selamlarımı iletmiştim. Kızım ve oğlum, biz de bütün videoları izliyoruz, bize de selam yok mu dediler. Her ne kadar aynı evde olsak da kızım Elif Duru ve oğlum Emir Mert'e de selamlarımı iletiyorum. Sizlerden de minik izleyicilerimizin isimlerini aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Öncelikle neden aşılama yapmamız gerektiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir ortamdan alıp getirdiğimiz balıklar için bizim akvaryumumuz ve su değerlerimiz tamamen farklı. Aldığımız balık bulunduğu akvaryumun su değerlerine, sıcaklığına, ışıklandırmasına, verilen yemlere hatta yem saatlerine alışık. Bizler onu alıp kendi akvaryumumuza koyduğumuz zaman mutlaka bir alışma süreci olacaktır. Bu alışma sürecini doğru bir şekilde yapamazsak aldığımız balıklar strese girecek ve hastalanacaktır. Sonrasında ise kötü sonuçlarla karşılaşmak durumunda kalınacaktır. Çünkü aldığımız balıkları alıştırmadan akvaryuma koymak zaten alıp getirirken yaşadıkları stresin katlanmasına ve şoka girmelerine sebep olmaktadır. İşte bunun için yapmamız gereken şey aşılama dediğimiz balığın kendi akvaryumumuza alıştırılmasıdır. Bu durum aldığımız balık için yavaş bir geçiş olacağı için daha az strese girmesine sebep olacaktır. Şimdi sizlere bu aşılamanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstereceğim. Ben uzun yıllardır dışarıdan pek balık almıyorum. Kendi yavrularımı büyütüp damızlık haline getiriyorum ve bunları sahiplendiriyorum. Bu yüzden de yine kendi yavrularımı yeni almışım gibi paketledim. Sizlerle birlikte poşeti açarak aşılamaya başlayacağım. Burada birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Yapacağımız bu işlem sırasında kesinlikle balıkların başından ayrılmamalıyız. Bazen balıklar kovadan zıplayabilmektedirler. Bazen de kovada unutulması sonucu havasız kalabilmektedirler. Yaklaşık yarım saat sürecek bu işlemde balıkların başında olmanız çok iyi olur. Yine bir başka hatırlatmam ise yeni alınan balıkların mümkün olduğunca ana akvaryumuza değil de imkanınız varsa karantina akvaryumuna alınmasıdır. Bu balıkların karantina akvaryumunda geçirecekleri birkaç haftalık süreçte hastalık durumları gözlemlenmelidir. Bu sayede kendi akvaryumunuza dışarıdan hastalık girmesinin önüne geçmiş olursunuz. Gelelim aşılamaya. İlk olarak yapmamız gereken şey temiz ve deterjan gibi kimyasal madde kalıntısı olmayan bir kova ya da kaba balıkları almak. Dışarıdan getirdiğimiz poşetteki su fazlaysa fazlalık kısmını başka bir kovaya dökebiliriz. Çünkü kendi akvaryumumuzdan su alacağımız için fazla suya ihtiyacımız yok. Kovada 1/4 oranında su olması yeterli. Varsa içine hava taşı koyabilirsiniz. Sonrasında ise bir hava hortumu ya da bir tas ile su ekleyebilirsiniz. Benim tavsiyem hava hortumu kullanmak. Ucuna bir de vana takarsanız su akış miktarını ayarlayabilirsiniz. Eğer imkanınız yoksa bunun için bir bardak ya da bir tas kullanabilirsiniz. Hava hortumunun bir ucunu akvaryumun içine sokacağız. Akvaryuma bir vantuzla ya da akvaryum kapağı ile sabitleyebilirsiniz. Diğer ucunu ise vana takacağız. Sonrasında akıntı oluşturmak için vana kısmından suyu hafif bir şekilde çekerek su akışını başlatabilirsiniz. Hava hortumunun ucundaki vana sayesinde de suyun akış miktarını ayarlayabilirsiniz. Damlama sistemi şeklinde kullanmak en iyisi fakat çok da yavaş olmamalı. Göz kararı bunu ayarlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir husustan bahsetmek istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi balıkları koyduğumuz kabın içine hava taşı koymanız önemli. Eğer hava taşınız yoksa hortumun ucunu suya sokmadan biraz yukarıda tutarsanız bu şekilde de havalandırma yapmış olursunuz.
Bu süreçte kendi akvaryum suyumuz yavaş yavaş balıkların olduğu kovaya dolacaktır. Buradaki amaç yeni aldığımız balıkların bizim su değerlerimize alışmasıdır. Bunu da yavaş yavaş yapacağız. Ayrıca aldığımız balıklar akvaryum sıcaklığına da yavaş yavaş uyum sağlayacaklardır. Özellikle kış aylarında yeni alınan balıkların birden akvaryuma konulmasıyla birlikte balıklar beyaz benek olmaktadır. İşte bunun sebebi taşıma sırasında havanın soğuk olması sebebiyle poşetteki suyun sıcaklığı düşmekte, balıklarda birden akvaryuma konulduğu zaman bu sıcaklık farkından dolayı beyaz benek olmaktadır. Bu durumda da hasta balık aldık imajı oluşmaktadır. Aslında durum bizim yaptığımız bu basit hatadan kaynaklanmaktadır. İşte aşılama yaparak bu hatanın da önüne geçmiş oluruz. Aşılama yaparken balıkların bulunduğu kap dolduğunda bu suyu tekrar 1/4 oranını düşürmemiz gerekmektedir. Yine boşta beklettiğimiz ayrı bir kovaya fazla olan suyu alabiliriz. Sonrasında yine aşılamaya devam edeceğiz. Bu durum balıkların olduğu kabın tekrar dolmasına kadar devam edecek. Yani 2 kez kabı dolduracağız. Bu işlem yaklaşık olarak yarım saat sürecek. Daha uzun sürede yapmak balıkları daha fazla strese sokacaktır. Çünkü balıkların kovada ya da kapta olmaları da onları strese sokmaktadır. Şimdi gelelim son adımımıza. İkinci kez kabımız dolduğu zaman vanayı kapatabiliriz. Balıklarımız kendi akvaryum suyumuza uygun hale geldiler demektir. Balıkları akvaryuma almadan önce eğer imkan varsa 1-2 damla metilen mavisi damlatabiliriz. Olası dış parazite karşı bir önlem olarak bunu yapabilirsiniz. Ancak kesin çözüm değildir. 3-4 dakika bu metilen mavisini de beklettikten sonra bir kepçe vasıtasıyla sadece balıkları akvaryuma eklemeliyiz. Kabın içindeki suyun büyük bir bölümü kendi suyumuz olsa da yine de bu suyu tekrar akvaryuma koymamalıyız. Tam yeri gelmişken bir başka hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Balıkları kovadan akvaryuma aldıktan sonra o gün yem vermemelisiniz. Yeni bir ortama girmelerinden dolayı onların ilk yapması gereken şey akvaryuma alışmaları. Bu süreçte eğer bizler bir de yem verirsek bu alışma sırasında stresten kaynaklı olarak kabızlık oluşabilir. Bu sebeple yeni alınan balıklara ilk gün yem verilmemelidir. Tabi burada gözlem de önemli. Eğer balığınızın üzerinden stresi attığını görüyorsanız yavaş yavaş yemlemeye başlayabilirsiniz. Yemlemeye başlarken de bitkisel yemlerden başlamanızı öneririm. Bir diğer önerim ise ilk gün akvaryum ışıklarının kapalı tutulmasıdır. Alışma döneminde olan balığınızın bir de ışıklandırma sisteminden ürkmemesi için ışıkların ilk birkaç gün kapalı olması önemlidir. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere yeni aldığımız balıkların aşılamasının nasıl yapılacağını anlattım ve uygulamalı olarak gösterdim. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuz da faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.